Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kurabiye tarifi yaptım ama ben bu kurabiyeyi kek ile yaptım. Evet, inanamayacaksınız ama evde arta kalan kekimle bildiğiniz Oreo lezzetinde harika bir kurabiye tarifi yaptım arkadaşlar. Muhteşem bir lezzeti var. Artık arta kalan keklerimizi kurabiye ile de değerlendirebiliriz. Önceden keklerimizde ne yapardık? Mesela truf yapardık. Baktım kekimiz arta kalmış. Dedim ki ben bununla harika bir tarif ortaya çıkartabilirim. İyi ki de yapmışım diyorum. Çok lezzetli oldu. Tarifin malzemeleri info kısmında, hadi yapılışına geçelim. Arkadaşlar bize şöyle gördüğünüz gibi evde bayatlamış bir kek lazım. İsteyenler hazır kek de alabilir. Hiç sorun değil. Gramajını dahi yazdım kafalar karışmasın diye. Kekimizi hemen elimizde şöyle un ufak hale getiriyoruz. İyice bir ufalıyoruz yani. Yine kendime ait değişik ve güzel bir tarifle şu an karşınızdayım yani arkadaşlar. Bu tarif bana ait, söyleyeyim. Şu ana kadar kim kekten kurabiye yaptı bilmiyorum, ben hiç görmedim. O yüzden ilk defa ben de göreceksiniz. Çünkü ben de kafadan atarak yaptım ama tuttu. Çok da güzel tuttu. Dedim ki şansımı deneyeceğim. Tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz dedim ama gerçekten de harika oldu. Evet, gördüğünüz gibi bayatlamış kekimizi de şöyle un ufak hale getirdik. İyice elimizle ufaladık yani. Sonrasında içine bir tane yumurta ve yarım çay bardağı da süt ilave edip kurabiye hamuru şeklinde yoğuruyoruz. Yani bildiğiniz kurabiye hamuruna dönüşüyor. Bayağı da güzel bir yoğruluyor. Değişik, enteresan bir kurabiye tarifi oldu ama çok lezzetli oldu. Yani böyle bir tariften böylesi güzel bir lezzet çıkar mı diye düşündüm aslında yaparken ama iyi ki de yapmışım diyorum. Gerçekten harika oldu. Hamurumuzu da yoğurduk. Şimdi iki tane yağlı kağıdın arasına koyacağız ve merdane ile kalınlığı yarım santim olmak şartıyla açacağız. Çok fazla ince açmayalım. Çok da kalın da olmasın. Bildiğiniz normal Oreo bisküvi kalınlığında olsun. Evet, gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuzu da iki yağlı kağıdın arasında açtık. Şimdi şöyle yuvarlak bir aparatla daire şeklinde kesiyoruz. İsteyenler bardakla da kesebilir. İsrafın önüne geçmek için bence güzel bir yöntem. Peki şöyle bir soruyla gelelim. İsrafın önüne geçmek için aklınızda değerlendirebileceğiniz hangi tarifler var? Veya geri dönüşüm tarifleri deniliyor ya bunlara. Sizler neler yapıyorsunuz? Yorumda bakalım kimler ne yazacak, merak ediyorum. Gerçekten yorumlarınızı okumaktan büyük bir zevk alıyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen yorum yazmayı unutmayınız. Evet, şöyle daire şeklinde de kestik kurabiyelerimizi. Yağlı kağıt serilmiş tepsimize diziyoruz sırasıyla. Kurabiyemizin kek hamuru kakaolu olduğu için pişip pişmediğini dedim acaba nasıl anlayacağım? Çünkü biliyorsunuz kafadan yaptığım bir tarifte. O zaman dedim üzerine biraz da Hindistan cevizi ekleyeyim. En azından piştiğini bu şekilde daha net anlarım. Şimdi kurabiyelerimizin üzerine hafiften su sürüyoruz. Bildiğiniz su. Yani yumurta akı falan değil, bildiğiniz suyu fırçayla sürüyoruz. Sonrasında üzerine de bolca Hindistan cevizi serpiştiriyoruz ve 200 dereceli fırında Hindistan cevizleri hafif sararmaya durana kadar diyeyim ben size, fırında tutuyoruz. Yani oradan pişip pişmediğini anlıyoruz arkadaşlar. Piştikten sonra da fırından çıkartıp soğumasını bekliyoruz. Yani tarifi kafadan yaptığım için hani karşıma nasıl bir şey çıkacaktı inanın bilmiyordum, böyle artık yapacağım dedim. Olursa olur, olmazsa da paylaşmayız. Ama inanılmaz güzel oldu. Gerçi benim kafadan atarak yaptığım tarifler daha güzel oluyor. Sonuçta herkes annesinin karnında öğrenmiyor bu tarifleri. Yani bir yerlerden çıkarttık kafamızdan. Yaptık, uyguladık, güzel oldu. Devamı geldi. Bunun da devamı gelecek inşallah ve birçok takipçimiz ve tarif sayfaları bence bu tarifi yapmak isteyecekler gibime geliyor.
Evet, gördüğünüz gibi bir tepsi dolusu harika bir kurabiye duruyor şu an karşınızda. Fırına gitmeye ve pişmeye hazır bir kurabiye. Piştikten sonra da arkadaşlar ben arasına ekmeğe sürülen çikolatadan sürdüm. Sizler ister reçel sürün, ister benim gibi çikolata sürün. Ama çikolata çok yakıştı. O yüzden böyle daha pratik ve daha kolay oldu. Reçel biraz daha akışkan olduğu için akabilirdi. Ben çikolatayı tercih ettim. İyi ki de çikolatayı tercih etmişim. Gerçekten çok güzel yakıştı. Evet, bu kadar tarifimiz. Basit, kolay, hazır kekle de yapabileceğiniz muhteşem bir kek kurabiyesi oldu. Evet, geldik bir muhteşem tarifin daha sonuna. Umarım tarifimizi yapınca çok ama çok beğenirsiniz. Tarifimizi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.